başlangıç oldu. Arkadaşlar. Evet, selamlar. Bir tadımlık videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Kove 800X Pro Adventure motosikletini bir test sürüşü yaptım. Enduro Park'ta, full arazide. Yarıklar, çamur, inişler, çıkışlar. Bu test sürüşünde aslında benim için biraz tadına bakma durumu vardı. Motosikleti almayı düşünenler için çok yol gösterici bir video olmayabilir. Ama bir 390 Adventure kullanıcısı olarak ve arazi tecrübesi çok az bir motosiklet sürücüsü olarak 800X Adventure'la araziye atılmak nasıl hissettiriyor, ne oluyor, ne bitiyor, neler yaşanıyor, ne kadar sürede alışılıyor, bunları en azından görebileceğiniz, bu konularda belki ışık tutabilecek bir video olur sizin için diye umuyorum ve şimdi gelin bu tadımlık test sürüşünü izleyelim. Arka ABS kapalı, TCS kapalı, haberin olsun. Tamam. Hoş geldiniz. Benim ismim Ramazan. Ben size tur efendi yapacağım. Sizden bir tane ricam var. Rotayı ben yapıyorum ya. Hiç kimsenin beni geçmemesini rica ediyoruz. Motorları test ediyoruz. Testin içerisinde lütfen motorla alakalı çok böyle agresif hareketler yapmamaya gayret edelim. Bana da size de emanet, teker vesaire her biriniz birbirinden kabiliyetli sürücüsünüz. Muhtemel. Lakin biraz böyle tempoyu stabil tutalım. Güvenli bir test yapalım. Sağlıcakla buraya gelelim. Çayımızı, kahvemizi içelim. Muhabbetimize devam edelim. Eyvallah. Hadi bismillah diyelim. Abi arka fren vida. Bismillah diyerek. Evet. Allah. Bismillah. Ulan. Daha dakika bir. İyiyim, iyiyim. İyiyim, ben iyiyim. Acele etme hocam. Buradayız, problem yok. Sağlam mı? Güzel. Bana biraz sert geldi galiba. Ha yok, çamur ya. Yok, tamamdır. İyisin değil mi hocam? Ben iyiyim, eyvallah. Oradan yolu çıkıyoruz. Yukarıda bekliyorlar zaten. Siz artçıl olarak mı geliyorsunuz? Yok, ben arkaya dönüyorum. Siz de şeyde misiniz? Valla sizi de bozdum ya. Estağfurullah. Sola yukarı. Tur buradan daha sert koşullar var mı acaba? Ah. Çok zor. Dostlar, bunlar
onboard makineler. Böyle yarıklara falan çukurlara geldiğinizde çok panik yapıp korkmanıza gerek yok. Gazı kısmayın, tempoyu düşürmeyin. Hatta bir tık arttırmak oradaki hız sizin güvenliğinizi arttırır. Yolda bir yarık, bir çukur gördüğümüzde fren yaparız, tempoyu düşürürüz ya. Aslında bunda tam zıttını yapmak lazım. Bir de hızlanmak lazım. O anki krizi geçinceye kadar. Şimdi TDS kapalı, arka fren, ABS kapalı, ön açık. Şuradan çıkmayacağız inşallah. Yani gaz tepkisi çılgın. Gaz verince arka atıyor bak. Şeyi kapatalım. Çakıl gelir burada. Gergin bir başlangıç oldu. Burada bir iniş var. Basıyorum PG. Daha rahat dönersiniz. Orada bir yarık var. En sıkıntılı yarı orası. Onun dışında arazide başka problemli bir yarı yok. Dediğim gibi sadece döner dönmeden biraz geniş alıp olabildiğince yarı tam karşınıza almaya özen gösterin. Tamam. Yaptı ama camı açamıyorum. Arazide taş baş gelme olasılığı daha yüksek. Arkadaşlar ara böyle yan yana gelelim. Mesela abi de yan yana geliyoruz ya abi. Mesela sizle de yan yana gelmek isterim. Arada böyle bir yer değiştirip birlikte de sürelim ki dediğim gibi faydamız olsun birbirimize. Sadece birlikte olmayalım. Hem motorla test ederken belki birbirimize öğreneceğimiz bir şey olabilir. ben ayakta kalmaya çalışıyorum. Mesela o korkunun üzerine gidelim. Evet. Bu arada aklınıza takılan, kafanıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa dilimizin döndüğünce. Ya şu yarıklarda ben çok geriliyorum. Şey atıyor ya, orada gaz mı vermem lazım benim çıkmam için? Burada ben ona küçük bir simülasyonu göstereceğim kendim abi.
Şimdi bu yarıklara geldiğinizde devrinizi bir tık arttırdığınızda motorun o gidişi anında düzelecek. Yavaşladığında yarıktaki problemler, çukur, taşın şiddeti artacak. Hızlandığında ise azalacak abi. Bak mesela şuradaki yarın içine ben bir gireyim, siz de sağdan gelin. Ben o çamurda bir devirdim çünkü yavaş girdim. Çamurda olduğum yerde böyle şey yaptım. Ama az önce çok güzel kurtardın. Eyvallah. Ama iyi toparladın. Eyvallah. Evet, yarığa girip gazı bırakmıyor ama bak ayağıyla da şey oluyor. Evet, gaz vermekten korkmayın, ayağınla engel alıyorsun. Terden bir soğudum. Ama çok keyifli ya. Arkada ABS kapalı şu an. Arka frene basınca göt atıyor. Dönüşler biraz korkutuyor. Arkadaşlar çok tatlı bir rampa ineceğim. Senin biraz stabilize motorun böyle hani çok frenle inmeyin. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Çekin devrilince motor kendi momentumuyla aşağı doğru aksın. Çünkü bozuk zeminde motoru yavaşlatmak sadece toprağın zemine size olan şiddetini arttırır. Atmasına izin verdiğinizde motor rahatlayacak ve daha güvenli ineceksiniz aşağıya. Çok sıkmayın motoru. Bırakın biraz aksın. Kendi aldığı gaz yeterli mi diyorsunuz aşağı doğru? Yani çok fren yapma. Bu şurayı canım. Tıpa gaz gidelim anlamında söylemiyorum. Yine fren bizde kontrollü ama çok kasmayın. Biraz akmasına izin verelim. O zaman biz mesafeyi açalım mı? Olur. Hadi. Abi atıyor ama gerçekten gazı kesmeyince, momentumu bozmayınca motor kendini topluyor. Ya asfaltta da şeyi tatlı. Arazide de yapıyor bu sporu. Arka tekerlek şeye düştü. Birinci vites şeyinden yavaşlayınca TDS kapalı olduğu için yol arıyor ama topluyor kendini. Gazı kesmeyince topluyor kendini. Allah Allah Allah.
Hayda. Burası o yola çıktığımız yer. Hocam eyvallah. Abi eyvallah. Geçmiş olsun. Yorulduk be. Ha? Biraz bir şeyler içeyim. Evet, test sürüşümüzü yaptık, muhabbetimizi ettik. Çamurdan temizlenmemiz lazım. Rotamızı. Şimdi yola çıkalım, konuşalım biraz. Vallahi şimdi test olarak motoru değil de kendimi test etmişim gibi bir şey oldu. Yani arazide sürmek bambaşka bir deneyim. Şimdi sürüş sonrasında oradaki arkadaşlarla da konuştuk ettik. Tabii 800X Pro'nun Adventure bir motor bu. Dehşet bir gücü var. Gazı çektiğinde böyle kafa kaldıran bir şeyi var. İbrahim Hoca. Enduro Park'ta daha önce bir 4 sene önce falan arazi sürüşü yapmıştık. Oranın kendi motosikletleriyle ekipmanları her şeyi veriyor. Hoca da seninle geliyor. Çıkıyorsun tura. Orada da öyle olmuştu. Sonlara doğru başlıyorsun hakim olmaya. Orada ayrı bir keyif alıyorsun tabi. Burada da sonlara doğru, yani ilk başta direkt zor bir yerden başlayınca, orada da biraz böyle kararsızlık yaşayınca, arazide kararsızlık direkt seni yere yapıştırıyor. O yüzden böyle ilk başta o yarıklardan çok böyle güvensiz bir şekilde şey yapınca direkt bir gözüm de korkmuştu başlamadan önce. Onun da getirdiği özgüvensizlikle çamurlu yere girince yavaşladım, gaz kestim falan, motor attı kendini. Ama kalktım, devam ettim ve şükür ki gerisini kotardım. O yüzden biraz motoru değil kendimi test etmiş oldum. Arazi deneyimi yaşamış oldum ve çok keyif aldım. Bir yerden sonra hocanın da, yani bizimle beraber gelen hocanın da direktifleriyle haydi, gerçekten arazide stabil gitmek, gazı vermek, kararlı olmak çok önemli. Kove, ya seni ben şuradan geçeceğim. Güzel insanlarla tanıştık, güzel sohbetler ettik. Bu işin güzel tarafı da bu. Allah'tan evden çıkmadan önce son anda karar vererek normal pantolonumu çıkartıp motosiklet pantolonumu giydim. Normal pantolonla gelseydim o düşmede kalça koruma olmayacaktı. Sıkıntı olabilirdi. Burada kalça koruma olduğu için muhtemelen işe yaramıştır yani. Herhangi bir şey, ağrısızı hissetmiyorum. Yani hafif bir düşmeydi ama hafif düşmelerde de sorun olabiliyor sonuçta. Motorla fotoğrafımı çektirecektim, unuttum ya. Şimdi böyle yavaşlayınca oradaki şey geldi aklıma. TCS falan da kapalı olunca yavaşlarken sadece frene basmak da değil. Yani gazı kesiyorsun. O gaz kesme, işte ya da vites düşürme, oralarda böyle arka manyak gibi yolu ayırıyor böyle. Sağ sol gidiyor. Arka hiç düz gelmiyor yani. Tabii arazi sürüşü asfalt sürüşünden çok farklı dinamiklere sahip. Senlik işim kalmadı. Navigasyon. Trafik polisinin de yanından geçmeyin. Test ettiğim Kove 800X Pro'nun Adventure bir motordu malum. Özellikleri de ilginç. Yani 90 küsür 95 küsür beygiri var. Tork da kuvvetli bayağı ve 20 litre deposu var. Bayağı iyi yani. Gerçi CC'sine göre belki
şeydir, normaldir. 180 kilo boş ağırlığı var. Ve tabi biraz araştırdım, hani Kove böyle Dakar'da makarda işte boy göstermiş, orada orayı tamamlamış, bu şekilde sağlam olduğunu savunan bir marka. Tabi Dakar'ı tamamlamak, orada profesyonel ekiplerle bakılan bir motorla işte Türkiye'de nasıl bir servis ağında, nasıl bir ustanın elinde bakılacağı başka bir konu. Çin menşeli bir marka, 2017'de kurulmuş. Yani CF motorunun da çok başarılı modelleri var ama Türkiye'deki servis dağınıklığı, servislerin belli bir standarda sahip olmaması nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanıyordu, hala yaşanıyor. Burada nasıl bir şeye sahip olur bilmiyorum. Bu arada en önemli şeyi unuttum. Motorun fiyatına bakmayı unuttum. Onu da buraya yazayım. Şöyle yazayım. Ya da şöyle yazayım. Şuraya yazayım. Ya da şöyle yazsam. Yolun ortasında durmayayım tabii. İyi bir şey değil. Yolun ortasında durmak. Vites geçişlerinin çok iyi olduğunu söyledi orada bir abiyle konuşurken. Ben biraz yani birden ikiye atarken biraz zorlandım. Boşta kaldı birkaç kere. Daha kararlı bir şekilde ikiye atmak gerekiyor. Yani geçerken sorun yok. Sadece galiba vites pedalının aralığı ile ilgili bir şey galiba. Tabi full arazi odaklı bir sürüş olduğu için test sürüşü, bunu arazi yapan insanların aslında daha verimli sonuçlar alması mümkün. Bak şimdi senin ben kafana hem orada ahbapçılık yapıyorsun, benim de silme yağından geçiyorsun. Normal bir asfalt ya da çok hafif arazi bir toprak sürücü olsaydı bununla kıyaslayarak daha bir verilere ulaşabilirdim. Ben bu motosikletle öyle bir, ya senin yolcu indirdiğin yeri ya böyle her yerde yolcu indirme özgürlüğü mü var ya? Bu nasıl bir şey ya? Ben öngörüyorum, hadi oradan yolcu indirirsin diye oraya girmiyorum. Oraya girecek binlerce motosikletçi var bu şehirde. O yolcuya motor çarptığında sonra motorcular şöyle, motorcular böyle. Sen peki orada yolcuyu indirirken beynin yok mu? Neyse. Ne diyordum? Bu motorla öyle bir o kadar sert arazi deneyimim olmadığı için öyle bir kıyas yapamıyorum. Ama düşünüyorum, o motorun atikliği, gazı, yani gaz verdiğindeki kafa atmaları bunda yok tabii. Yani arada sesi farkı da var ama çok atik bir motor, çok hırçın bir motor. Bunda o kadar olmaz herhalde. O kadar kurtarmaz seni. Yani motor bir yerlerde gücüyle bir şeyleri absorbe ediyor, kurtarıyor. Yani o, hani diyorum ya, gaz verince çıkıyorsun diye. Bunda daha çok gaz vermen gerekir muhtemelen. O yüzden keyifliydi vallahi. Böyle mesela CRF 250 kullanan, onunla araziye giren birinin yorumunu duydum. O da diyor ki o gücü, yokuşlarda 70-80'e çıkma gücünü hissetmek, ona sahip olmak başka bir olay. Çok işe yarıyor. Evet, bu tadımlık sürüşte bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz farklı modeller, farklı motorlar test ettiğim videoların devamı gelecek. Önümde birkaç test sürüşü daha var planladığım. Bu videoları izlemek, takip etmek, kaçırmamak için abone olmanız önemli. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorumlarınız varsa bekliyorum. Hype modu aktif. Hype'layabilirsiniz. Görüşürüz.